Ortalama olarak insanların %18'i ömrü boyunca en az bir kere de olsa uyurgezerlik yaşarlar. Ancak uyurgezerlik yaşayan insanlar bu sırada oldukça alışılmadık davranışlar sergileyebilir. Bu davranışlar genelde tehlikeli olmasa da tehlikeli davranışlarda bulunan uyurgezerlere rastlamak da mümkün. Gecenin bir yarısında kalkıp farklı hareketlerde bulunmak buna tanıklık eden kişileri korkutabilir. Peki insanlar neden uyurgezerlik yaşıyorlar? İlk olarak şuna dikkat çekmeliyiz ki, günlük aktivitelerimizin büyük çoğunluğu aktif dikkatimizi gerektirmiyor. Prefrontal korteks dediğimiz beynimizin ön kısmı, beynimizin karar verme merkezidir. Bir nevi bilinci de diyebiliriz. Günlük hayatta dikkatimizi kullanmadan bile yapmaya karar verdiğimiz şeyler için bu bölge kullanılmaktadır. Bu bölge sayesinde yatıp uzanmak ya da kafanızı kaşımak gibi şeyler yapabilirsiniz. Ancak bu tür şeyler için dikkatinize gerek olmaz. Bunun yerine daha çok merkezi desen üreticileri kullanılmaktadır. Merkezi desen üreticileri ise omurilik boyunca uzanan ve temel hareketlerimizi karmaşık bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymadan yapmamızı sağlayan nöron yapılarıdır. Şimdilik bunları bir kenara bırakalım. Uyuduğumuz zaman bir uyku döngüsü yaşarız. Bu döngü REM uyku ve non-REM uyku olarak ikiye ayrılır. REM uykusu, Rapid Eye Movements, yani hızlı göz hareketlerinin baş harflerinden oluşmakta. Bu adı almasının nedeni, REM uykusu sırasında gözlerimizin, göz kapaklarımızın arkasında hızlı hareket etmesinden kaynaklanıyor. REM uykusu uyanıklığa en yakın olduğumuz kısımdır. Rüyalarımızın çoğunu REM uykusunda görüyoruz. Peki non-REM uykusu ne diye sorarsanız bu da REM dışı uykudur. Hani uykuya dalmak diyoruz ya, uykuya daldığımız kısım REM dışı uykuda gerçekleşir. Uyurgezerlik ise REM dışı uykunun en derin aşamasında yaşanır. Uyurgezerlik sırasında az önce söz ettiğimiz prefrontal korteks aktif olmaz. Dolayısıyla bu sırada kişi yaptığı şeyleri kontrol edemez. Ancak beynin bu kısmı aktif değilken diğer kısımları çalışır durumda olduğu için uyurgezerlik sırasında insanlar alışılmadık şeyler yapabilir. Özellikle de beyin bölgeleri henüz gelişmekte olduğu için çocuklar arasında uyurgezerlik sıkça görülmektedir. Çoğu çocuk bunu nadiren yapar ve ergenlik dönemlerinde bunu atlatırlar. Uyurgezerliğin kesin nedeni henüz bilinmemekte. Ama fazla stres altında kalmak, aşırı sıcakta uyumak ya da sakinleştirici kullanımı gibi şeyler bunu tetikleyebilir. Aynı zamanda ailesinde uyurgezerlik olan kişilerin bunu yaşama olasılıkları daha yüksektir. Eğer bir uyurgezerle karşılaşırsanız yapılacak en doğru şey onları uyandırmadan sakince yatağa yönlendirmek olacaktır. Onları uyandırmak elbette büyük zararlara yol açmaz ama yine de onlar için endişeye yol açabilir. Eğer video hoşunuza gittiyse abone olup takipte kalabilirsiniz. Gelecek videoda görüşürüz.